Sesin odanın duvarlarına çarpıp sana geri dönüyor. Etrafındaki insanlara en derin yaranı açtığında bile yüzlerinde sadece boş bir bakış görüyorsun. İçinden sessizce haykırıyorsun. Beni kimse duymuyor. Bu hissettiğin boğucu yalnızlık bir iletişim kopukluğu değil. Ruhunun derinliklerinden gelen çok daha büyük bir alarm. İmam Gazali bu ağır kimsesizlik hissini anlatırken sarsıcı bir gerçeğe işaret eder. Kalp perdesi. O göğsünün içindeki merkezi sadece kan pompalayan bir et parçası olarak görmez. Onu ilahi kaynağa açılan eşsiz bir pencere olarak tanımlar. İnsan asıl kaynağıyla olan bağını yitirmeye başladığı an o pencerenin üzerine kalın ve ağır perdeler iner. Sen sadece insanlara derdini anlatamadığını sanıyorsun. Ortada çok daha büyük bir gizem yatıyor. O inen perde seni sadece gökten değil, yeryüzünden de koparıyor. İnsanlardan gelen hiçbir kelime o perdeden içeri sızamıyor. Kimse seni anlamıyor. Bu gerçeği ruhunun en derin köşesine kazı. Kimsenin seni anlamaması senin eksikliğin değil, yaratıcının seninle olan iletişimini yeniden kurmak adına diğer tüm sesleri bilerek kısmış olmasıdır. Allah'la gerçek bir bağlantı kurmadan, insanla gerçek bir bağlantı kurulamaz. Kaynağıyla bağı kopuk bir kalp, dünya üzerindeki milyarlarca insanın arasında bile ıssız ve soğuk bir adadır. Peki bu perde nasıl iner? Gazali, İhya-ul Ulûmiddin'de kalbi örten perdeleri tek tek teşhis eder. Birincisi, günlerin birbirine karıştığı o yüzeysel telaş. Sabah kalkıyorsun, telefona bakıyorsun, gün akıp gidiyor. Ve hiçbir zaman kalbinle baş başa kalmıyorsun. O sürekli gürültü, kalbin o ince sesini tamamen boğuyor. İkincisi, her konuşmada taşıdığın o görünmez hesap makinesi. Bu beni nasıl gösterir? Bu cümle doğru mu geldi? Beni küçük düşürür mü? Sen karşındakiyle konuşmuyorsun. Karşındakinin seni nasıl gördüğüyle konuşuyorsun. Ve o an gerçek bağlantı doğmadan ölüyor. Üçüncüsü, en ağırı. Sabah ihanet eden, yarı yolda bırakan, anlamaya bile çalışmayan o insanların bıraktığı derin yaralar. Sen bir kez gerçekten anlaşılmak istedin ve o güven paramparça oldu. Artık kimseye tam olarak açılmıyorsun. Açılmak, saldırıya davet etmek gibi hissettiriyor. O kalın duvar aslında senin en büyük acını taşıyor. Gazali der ki, kalp bir ayna gibidir. Ayna temiz olduğunda her şeyi olduğu gibi yansıtır. Ama üzeri tozlandığında yansıttığı her şey çarpık ve bulanık görünür. Sen şu an etrafındakilerin gerçekten seni anlayamadığını düşünüyorsun. Oysa belki kalbin aynası o kadar tozlu ki onların uzatmaya çalıştığı eli bile göremiyorsun. Bir şehirde yaşayan iki yabancıyı düşün. İkisi de aynı dili bilmiyor. Kelimeler birbirlerine ulaşmıyor. Ama biri çok hasta olduğunda diğeri onu omuzlayıp hastaneye taşıyor. Kelime yok ama bağlantı var. Çünkü o bağlantı dilden değil, kalpten geliyor. Gazali'nin dediği tam olarak bu. Kalp temiz olduğunda dil olmadan da konuşur. Kalp perdeli olduğunda binlerce kelime söylesen de hiçbir şey karşıya geçmez. Şimdi dur ve şu soruyu kalbine sor. Son ne zaman gerçekten dinledim? Karşındakinin ne hissettiğini anlamak için kendi zihnini tamamen susturarak sadece onu duymak için ne zaman? Anlaşılmak isteyen bir kalp önce anlamayı öğrenmek zorunda. Gazali'nin en sarsıcı öğretisi bu.
Sen verilmek istediğini önce verirsin. Şefkat istiyorsan şefkat verirsin. Anlaşılmak istiyorsan anlarsın. Ve o perdeyi kaldıracak tek şey, Gazali İhya-ul Ulumiddin'de çok net söyler. Kalbin aynasını parlatacak olan zikir, tefekkür ve muhasebedir. Her gece yatmadan önce sadece birkaç dakika, gün içinde kalbine ne yaptığını sor. Bugün kim için gerçekten oradaydım? Bugün kalbimden mi konuştum, yoksa egomdan mı? Bu küçük muhasebe, zamanla o kalın perdeyi ince ince eritmeye başlar. Ve o perde eriyince, hiç beklemediğin bir şey olur. İnsanlar değişmez. Ama sen onları farklı görmeye başlarsın. O, seni anlayamadığını düşündüğün insan, aslında kendi perdesiyle boğuşuyor. Ve sen onu görünce, ilk kez gerçekten bağlanıyorsunuz. Kelimeler olmadan, açıklamalar olmadan, sadece iki yorgun kalbin birbirini tanıması. İmam Gazali, kalbi kalın bir perdeyle örtülmüş bir insanın acısını anlatırken şöyle der. O insan, devasa bir kalabalığın ortasında büyük bir sofradadır. Ama ağzına attığı hiçbir lokmanın tadını alamaz. Etrafındaki herkes ona gülümser, onu sevdiğini söyler. Ama o sesler, o kalın perdeden içeri sızamaz. İçeride sadece sağır edici bir sessizlik vardır. İnsanlar onun bedenine dokunur ama ruhuna asla ulaşamazlar. İşte bu, ilahi bağlantısı kopmuş bir kalbin yeryüzündeki en büyük zindanıdır. Hazreti Eyüp, en ağır sınavından geçerken sadece bedenindeki yaralarla mücadele etmiyordu. Etrafındaki herkes onu yanlış anlamıştı. İnsanlar onun cezalandırıldığını, tamamen terk edildiğini sandılar. Oysa o, yeryüzünde hiç kimsenin duymadığı bir frekansta yaratıcısıyla konuşuyordu. Herkesin ondan yüz çevirdiği o dondurucu yalnızlık anında o gökyüzüyle en güçlü bağ kurmuştu. İnsanların sağır kulaklarına inat, yaratıcısı, onun kalbindeki o sessiz çığlığı saniye saniye işitiyordu. Güney Yemen'in kudretli kraliçesi Belkıs'ı düşün. Etrafında onu sürekli onaylayan, hiç susmadan konuşan binlerce insan vardı. Ama hiçbiri onun kalbine gerçekten dokunamıyordu. Ta ki Hazreti Süleyman'dan o mektup gelene kadar. Mektubun üzerinde sadece birkaç kelime yazıyordu. Ama o kelimeler, kraliçenin yıllardır kapalı duran kalp perdesini titretti. Bazen tek bir doğru kelime, ruhunu gerçekten duyan birinden geldiğinde, yılların ördüğü o demir perdeleri bir saniyede tuzla buz eder. Mevlana, devasa kalabalıkların ortasında, binlerce insanın alkışları arasında yürürken, içinde hep o yakan boşluğu taşıyordu. Herkes ona hayrandı. Ama o yapayalnızdı. Ta ki Şems karşısına çıkıp elindeki o aynayı kırana kadar. Şems ona şunu söyledi. İnsanların aynasına bakmayı bırak. Yalnızlığın bir hastalık değil, gökyüzüne açılan bir kapı olduğunu gösterdi. İnsanların seni anlamaması seni tüketmesin. Bu anlaşılamama hali, yaratıcının seni kendi meclisine davet etme şeklidir. Endülüs'te o genç adam, yaşlı bilgenin karşısına oturduğunda, dudaklarından tek bir hece dökülmedi. Yılların yorgunluğu, anlaşılamamanın verdiği o ağır yük omuzlarındaydı. Bilge ona teselli cümleleri kurmadı. Öğüt vermedi. Sadece mumu yaktı ve onun gözlerinin içine baktı. Kelimelerin bittiği yerde kalpler konuşmaya başlar.
İki ruhun sessizlik içinde kurduğu o gizemli bağ, dünyanın bütün gürültülü sohbetlerinden çok daha gerçektir. O derin sessizlikte genç adam ömründe ilk defa gerçekten anlaşıldığını hissetti. Ve sonra o an gelir. Yıllarca karanlıkta bekleyen, acıyla yontulan o kalp aynasının üzerindeki perde aniden kalkar. O ağır yalnızlık hissi bir anda buharlaşır. Göğsündeki o daralma yerini tarifsiz bir genişlemeye bırakır. İnsanların seni anlamaması artık canını yakmaz. Yaratıcının devasa ışığı o aynaya vurmaya başlamıştır. Sen artık kimsesiz değilsin. Bütün evrenin sahibiyle masaya oturmuş, o büyük gizemi çözmüşsündür. Dışarıdaki gürültü kesilmiş, içerideki huzur başlamıştır. Sen de yıllarca o perdenin ardında çırpındın. Sesini duyurmak için kendini tükettin. Ama artık o yorgunluğu bir kenara bırak. İnsanların onayına hiçbir ihtiyacın yok. Onların seni anlamaması, senin yanlış yolda olduğun anlamına gelmez. Sen devasa bir ışığa hazırlanıyordun. Kendini bil. Sen sandığından çok daha büyüksün. Şimdi o ağır nefesi bırak, o yalnızlığın ilahi bir hediye olduğunu kabul et ve yüzünü seni gerçekten duyan, seni gerçekten anlayan o tek kaynağa dön. Şimdi o anlaşılamamanın verdiği o ağır sessizliği bir an daha içinde tut. Ellerini aç. Avuçların gökyüzüne baksın. Gözlerini kapat ve şunu hisset. Şu an o perdenin ardındaki asıl sahibi seni dinliyor. Birlikte söyleyelim. Ya Rabbi, insanların arasında yitip giden sesimi sana getiriyorum. Kalbimdeki o ağır perdeleri kaldır. Beni sadece senin anladığın o sonsuz genişliğe al. İnsanların sağır kulaklarından senin sonsuz işitmene sığınıyorum. Amin. Eğer bugün o kalın perdenin aralandığını hissettiysen, aşağıya in ve bu uyanışı mühürlemek için sadece şunu yaz. Duyuldum. Bu sözler bugün kalbine dokunduysa, belki bir başkasının da duyulmasına vesile olması için paylaşabilirsin. Ve eğer bu yolda bizimle yürümek istersen, abone ol, bildirimleri aç. Allah'a emanet ol.